Selamünaleyküm arkadaşlar. Paranormal Aziz Ahmet'ten herkese merhaba. Sevgili dostlar, bir önceki videomuzda bayağı bir zorlanmıştık. Halen onun etkisindeyiz. Şükürler olsun bir sıkıntı olmadan atlattık. Bir cin daveti yapacağız arkadaşlar. Bu cinin bir hikayesi var. Çok özel bir hikaye. Bizim için çok önemlidir. Babaannemizin görmüş olduğu bir cin. Hedli'yi çağıracağız. Hedli. Hedli Müslüman mıdır, kafir midir bilmiyoruz. Onun gerçek babaannemle yaşadığı bir olayı var. Onu anlatacağız arkadaşlar. Yani babaannemin yaşamış olduğu bir olaydır ama çok eski bir olay bu. Anlat istersen abicim bu olayı. Evet, anlatacağım. Sizler ne hissediyorsunuz? Bir önceki videodan kalma bir etki var mı üzerinize? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten çok yoğun bir enerjiye maruz kaldık. Özellikle ben. Aziz. Gerçekten Aynen. Kaşmara'nın elini öptüm. Ondan büyük bir enerji beni biraz yordu arkadaşlar. Hatta Aziz toprağa yani bu kaç gündür toprağa basıyor. Evet. Ona da ben şahitim. Ayaklarını toprağa basıyor ki enerjiyi atsın diye. Böyle bir enerji. Harbiden de çok zorlandık. Hem duygulandık. Şükürler olsun iyiyiz. Dediğim gibi cin kolay değil. Gerçekten zor. Evet, cin kolay yani. değil. Ama alışığız. Alışkınız bu durumlara. Hüseyin de öyle, Ahmet de öyle. Bilmeyenler için tekrar söyleyelim. Kardeşiz biz. Üçümüz de kardeşiz ve yıllardır Hüseyin de içli dışlıdır. Kendisi iyi bilir bu işleri. Sen neler hissediyorsun Hüseyin'cim? Kaşmara'yla karşılaştık Ben son videomuzda. çok duygulandım abi. Hani izleyiciler adına gittin elini öptün. Evet. Gerçekten yani beni çok derinden etkiledi. Hı. Etkilendik gerçekten. Kaşmara'nın o her seferinde gelişi bizleri duygulandırıyor arkadaşlar. Gerçekten bugün hiçbir dost o şekilde koşmaz yardımına. Ben çok eskilerden belki 20-30 yıl önce böyle dostlar vardı. Bir sıkıntılı anda yetişirlerdi. 90'lardan sonralarda zaten dostluklar hep bozuldu. Bu da eski insanlar gibi, eski insanların dostlukları gibi. En zor zamanlarda yetişiyor Kaşmara. Allah razı olsun ondan. Allah razı olsun. Şimdi konumuza gelelim. Bir cin arkadaşlar. İsmi Hedli. Ve biz bunun davetini yapmaya çalışacağız. Eğer ki gelirse çok değişik bir cin. İlk defa böyle bir cine şahitlik yapacaksınız. Şahit olacağız. Bu cin Ahmet de bilir, Hüseyin de bilir. Babaannemiz anlatırdı. Bir gün bizim köyde bir ev, babaannemlerin komşusu, küçük bir kızları var. O zamanlar su çekmek için 1965-70'lerden bahsediyorum. O zamanlar bir evin küçük kızı su kuyusundan su çekmeye gidiyor. Küçük dediğim 15-16 yaşlarında. O zamanlar işte şebeke suları yok. Urfa'da her yerde kuyudan sular karşılanırdı. Yani kuyu dediğimizde hani bilmeyenler için söyle Aziz. Evet. Çok derin. Yani nereden baksan. Su kuyusu. Evet. 10 metre var değil mi Aziz? 15 metre var. O en düşük 15, 16, 17 metre öyle gidiyor. 20, 25 metre. Çok zor bulunurdu su. Hatta yaz aylarında yağmur olmadığı zaman sular çekilirdi, kurtlanırdı o sular. Onu maalesef ki bazen kaynatarak içerlerdi, bazen o şekilde kurtlu suyu içerlerdi. Hastalık vardı o zamanlar. Evet Aziz. Şükürler olsun şimdi her şey var ama maalesef insanlık yok. Maalesef. O zaman insanlık vardı, komşuluk vardı, güzel şeyler vardı, güzel dostluklar yaşanırdı. Neyse gelelim konumuza. Bu evin kızı her sokakta bir kuyu olurdu o zamanlar köylerde. Biz de küçükken Ahmet'ten gittiğimiz zaman Yürüyorduk. iyi hatırlıyorum. Akşam üzeri genç kızlar
kuyudan su çekerlerdi, evlerine götürürlerdi. Bu kız da gidiyor, kovasını suya daldırıyor. Tabii kimse yok o sırada. Alan almış suyunu, gitmişler herkes, dağılmış, herkes evine gitmiş. Kız daldırıyor kovayı, çekiyor o ipi çekiyor. Suyun içinde bir tane kınalı el. Kınalı bir elle karşılaşıyor. Atıyor kovayla birlikte kuyuya. Koştur koştur annesinin yanına gidiyor kız. Anneciğim işte ben böyle bir durumla karşılaştım. Annesinin huzuru kaçıyor, böyle bir bozuluyor. Babası geliyor kızın köy kahvesinden. Ne oldu diyor, hanım yüzünüz kireç gibi, kızıma ne oldu? İşte böyle bir durum oldu. Kız kuyudan su çekerken kınalı bir el görmüş falan. Artık mideleri bulanıyor. Biz bu gece taşınalım diyorlar. Taşınma kararı alıyorlar oradan. Başka bir köye gideceğiz diyorlar. O zamanlar at arabası, eşek arabaları vardı. Şimdiki nesil pek bilmezler. Eşek at arabaları vardı. Biz Ahmet'le hep atların altından geçerdik. Elma armut satarlardı. Evet. Aynen. Bilen dostlarımız bilirler, büyüklerimiz bilirler. Eşek arabası var bir tane ahırda, çıkarıyorlar onu. Küçük bir tane de arabaları var. Arkasına bağlıyorlar. İşte o zamanki eşya ne ki? Birkaç parça bir şey. Yatak, yorgan, 2 tane kapkacak, biniyorlar, yol alıyorlar. Bayağı bir gittikten sonra eşek terliyor artık, yoruluyor. Yol kenarında durduruyorlar, eşeğe biraz su veriyorlar. Orada soluklanmak istiyorlar böyle. Hemen oturmuşken bir de bir şeyler atıştıralım, ateş yakalım, çay yapalım falan. Tabii durdukları yerin birkaç metre ötesinde, bağın ortasında, bir tane bağın yanında, üzüm bağının kenarında 3 katlı bir bina gibi bir şey. Kare, penceresiz, beyaz bir bina, taş bina. Kapı yok, pencere yok. Evin kızı oynuyor böyle. Küçük eli gören kız. Gidiyor orada yaslanıyor duvara. Duvardan bir kapı açılıyor. Bu filmlerdeki gibi. Bunu birebir babaannem anlatmıştır bize. Gerçek yaşanmış. Gerçek bir olay. Yani. Evet. Bu bir hikaye değil. Babaannemin zamanında yaşanmış bir olay. Kız sırt üstü düşüyor. Oraya düştükten sonra kapı geri kapanıyor. Kız içinde kaldı. Anne babası arıyor. Hiçbir yerde yok. Kendini parçalayacaklar. Yok hiç, kız bir yerde yok. Kız düşüyor içeriye, bakıyor etrafa, kapkaranlık bir yer. Tavanda küçük bir delik. Güneş ışığı olur ki görüyor. Giriyor içeriye. Birden karşısına Hadley çıkıyor. Bu Hadley cin dediğimiz Hadley. Karşılaşıyorlar orada kızla. Hadley erkek bir cin bu arada. Hoş geldin diyor kıza. Kız çığlıklar atıyor ama kimse ne dışarıdan duyuyor ne dışarıdaki ses içeriye geliyor. Sessiz. Müthiş bir sessizlik var içeride. Yani bu kapı boyut kapısı gibi bir şey mi Aziz? Cinlerin oyunu olabilir, boyut kapısı gibi bir şey de olabilir ama değişik bir kapı. Kapı açılıyor, geri kapandığı zaman hiçbir iz yok. Kapı izi yok yani orada. Kız ortadan kayboluyor. Tabii kız düştüğü zaman tabii anlatmış bunu. Çıktıktan sonra babaannemlere anlatmış. O zaman komşularda oturmuşlar, anlatmış böyle. Birebir içeriye girdiği zaman kapı, içeriden kız aramış, kapıyı aramış, bulamamış, her yer duvar. Hatta yaslanmış, iteklemiş, bayağı bir şey yapmış. Kapalı bir yer. Kız içeride Hadley ile karşılaşıyor. Hadley demiş korkma. Hoş geldin diyor. Ben yıllardır buradayım. İlk defa bir misafir geldi. Kıza yiyecek içecek getiriyor. Artık kız alışıyor buna. Hadley'e alışıyor. Tabi Hadley kafir bir cin. Müslüman değil. Ama kıza acıyor kızın haline. Çıkartmak da istese de müsaade yok diyor Hadley buna. Kıza diyor ki seni buradan çıkarmama yetki yok diyor. Bir süre geçmesi lazım. Kızla Hadley tam 7 yıl orada yaşıyorlar. Orada Hadley ile kız 7 yıl kalıyorlar.
Tabii bu olayın üzerine kızın ana babası geri dönüyor köye. Arayıp tarıyorlar, hiçbir yerde yok. Köyü de terk edemiyorlar. 7 yıl sonra çingeneler geliyor, oradan geçen çingeneler oluyormuş genelde. Hani babaannem anlatırdı, üzüm fıstık zamanı çingeneler oradan geçermiş. İşte dilenciler falan. Bir tane çingene kızı yanaşıyor 4 duvar olan yere. O da aynı yerde yaslanıyor duvara, pat düşüyor içeriye. Düşmesiyle kıza sarılması bir oluyor. Sen ne yapıyorsun burada? Geri çıkıyorlar. Çıkamasalar bir 7 yıl daha orada kalacaklar. Çingene kızı açık göz, uyanık. Hemen çıkarıyor kızı oradan. Senin ne işin var burada diyor. Buranın kapısı yok mu falan. Götürüyor kızı köye. Kız tabii büyümüş. İçeriye düştüğü zaman 15-16 yaşındaydı. 7 yıl sonra çıkıyor, genç bir kız olmuş evlilik çağında. Gidiyor olan bitene her şeyi anlatıyor işte. Bu şekilde bir hikaye. Babaannemizin anlattığı ve babaannemin de zaman zaman gördüğü bir cin. Anlatırdı bize. Aynen. Şimdi ben de bir şey anlatmak istedim. Bu Hedley ile benle Aziz bir ara tanışır gibi olduk. Hani bu varsayım bir şey. Biz küçükken köyde Aziz'le beraber dağlara çıkardık. Bayağı küçüktük. Bir kuzu sesi geliyordu. Neyse kuzu Atlara, sesi. eşeklere binerdik. Evet. Köpeklerle oynardık. Hayvanlarla çok içli dışlıydık. Kesinlikle. Eşeklere, atlara binerdik küçükken. Evet. Aziz çok attan düşmüştür bu arada. Çok düştüm attan. Hep bunun yüzünden. Beni bindirirdi böyle atın üstüne. Aynen. Kamçıyı vururdu, beni düşürürdü abi. Şimdi biz bir dağ başında kuzu sesi duyduk. Kuzu. Aradık taradık Aziz'le kuzu yok ama biz nereye gittiğimiz zaman kuzu peşimizden sesi geliyor yani. Sonra bir baktık ki boynuzları var, yüzü insan gibi bildiğiniz yılan. Aziz'le ben kaçmaya başladık, bu yılan peşimizden koşturuyor. Tabii küçüğüz, bayağı ufaktık. Ama zikzak çizerek koşuyoruz. Düz koşsak yılan yakalayacak. O derece hızlı peşimizden geliyor yılan. Çok hızlı koşuyor ve kuzu sesi çıkartıyor. Yani bir koyun sesi çıkartıyor bize. Boynuzları var, yılanın boynuzu var. Çok büyük. Yani piton, bildiğiniz piton. En son bu kovalamaca bayağı bir sonlandı. Bir mezarlık vardı. Biz mezarlığa yetiştik. Bu yılan kuyunun içine girdi. Bu Aziz'in anlattığı kuyunun içine girdi. Sonradan biz kuyuya sonradan baktık. Yine kuzu sesi geliyordu. Kuzunun ne işi var kuyunun içinde? Anladık ki bu Hedley'nin bize bir oyunu. Evet. Yani bu bize daha öncesinden bir oyun oynamıştı Aziz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu da tılsım için özel hazırladığımız bir kamış ucu. Bu kamışlar çıkar ya göller kenarlarında. Bu ondan, onun tüylü kısmı arkadaşlar. Buna bazı işlemler yaptık. Şimdi sıkıntı anında kapalı yerdeyiz biliyorsunuz. Bunu ne zamandır hazırlamak istiyoruz, zor bir işlem. Buna bazı kokular ve bazı şeyler okuduk. Tabii içerisinde tütsü de var değil mi Evet. Aziz'cim? Bunun içinde tütsü demeyelim de tütsüye benzer bir şey yaptık. Çok değişik bir kokusu var, ağır bir kokusu var şu an. Evet. Bunu dokunma anlarında söylediğim gibi Ahmet, dokunulan yere sürdüğün zaman Bir şey kalmıyor. evet bunun değişik bir etkisi var. Şu an ve bile biraz bir oldum Aziz'cim. hani etraftaki cinleri de uzaklaştırmak için Çok güzel. bir ilerleyen zamanlarda inşallah Şimdi şöyle bir şey daha var. hep birlikte görürsünüz arkadaşlar. Aynen. Kapalı alan olduğu için ve çok değişik bir cin çağıracağımız için ne olacağı belli değil. Şimdi sonuçta insanın canı önemli. Değil mi? Evet, çok önemlidir. Önce tedbir almak lazım. Tedbir önemlidir. Tedbir almazsan gelecek sıkıntı kendi suçundur. Aziz abi, ben de bir şey demek istiyorum. Evet. Şurada kapalı alan olduğu için hani ben ister istemez hani gördüğüm zaman ben kaçıyorum. Evet. Burada kapalı olduğu hani kapalı alan sonuçta. Yani üzerinde biraz derinlik var. Hüseyin, bu burada
herhangi bir durumda eline alırsan bunu elinde tutarsın. Kaçmana kesinlikle gerek yok. Buna asla yaklaşamaz. Bu sendeyken asla yaklaşamaz ve korunma duaları üzerimizde Allah'ın izniyle musallat olmayız. Musallat durumu çok sıkıntılıdır arkadaşlar. Geçenlerde canlı yayında bana bir tane arkadaş, bir tane abonemiz Aziz abide musallat var demiş. Musallat olursa musallat öyle normal bir şey değildir arkadaşlar. Mesela hani sen bundan musallat var dediğin zaman ondaki hal delirmiş gibi bir hal olur. Böyle normal konuşmaz. Çılgına döner yani musallatlı kişi. Senin tanıdığın o kişi olmaz. Çok değişik biri olur. Çünkü musallat cinin insanla iç içe geçmesidir. İnsan vücuduna girir, onun beynine, vücuduna hükmeder. Allah muhafaza, Rabbim korusun cümlemizi çılgına çevirir o kişiyi. Musallat yani öyle normal bir şey değildir. Aynen öyle. Ben de bir şey demek istiyorum abi. Evet Hüseyin. Bu da hani söyleyeyim içinde kalmasın. Dün ben uyuyamadım. Bir baktım ki Ayetel Kürsi'yi okumayı unutmuşum. Çok önemli Hüseyin. Çok önemli. Ayetel Kürsü'yü Okursan çok rahatlıkla yatarsın Ayetel Kürsi'yi. Ezberleyin arkadaşlar. kesinlikle. Çok güzel bir şey söyledin Hüseyin. Bunu biz zaman zaman söylüyoruz. Ayetel Kürsi okunması gereken ve kalktığın zaman da okunması gereken müthiş bir duadır. Müthiş bir ayettir. Çok tesirlidir. Bu Ahmet'in zaman zaman sizlere gönderdiği cin mektubu, o da etkilidir. Ayetel Kürsi de onun gibidir. Ezberlersen hem kısadır, Fatiha suresi gibi, kısalığı biraz uzun olabilir, bir iki satır. Müthiş koruyucu özelliği olan bir duadır. Tavsiye ederiz arkadaşlar, şiddetle. Ezberleyin inşallah. Her okuduğunuzda sevaptır. Az abi şimdi olağanüstü bir şey oldu mu? Bu tütsüyü elime alırsam. Evet, bunu eline alırsın Hüseyin. Şöyle burada tutarsın kucağında. Asla sana dokunma olmaz. Dokunma olmasın diye. Hani geçenlerde sana çelme atmışlardı. Aynen. Yere düşürmüşlerdi. Öyle bir durum olmaması için bunu elinde tutanın hani dokunma gibi bir sıkıntı olmuyor Ahmet. Muhtemelen sana da dokunmazlar çünkü ikinizin yanında dursun. Doğrudur. Ben de bir meselemi anlatmak isterim Aziz'cim. Bu Ayetel Kürsü dediği, Aziz Hüseyin dedi ya aklıma gelmişken. Yıllar önce amcamızın oğlu var. Ona buradan selamlar olsun. Amcamızın oğlu inşaat sonrası işlerle uğraşıyordu. İnşaat işiyle. Biz de yanında çalışıyorduk. Amcamızın oğlunun yanında. Gel zaman git zaman amcamızın oğlu o işveren aralarında bir şey oldu. İşte bir anlaşmazlık oldu. Akşam oldu. Akşam olunca amcamın oğluna dedi ki hani biz anlaşamadık. Amcamızın oğlu da bana dedi git oradaki takımlarımızı al gel. Gece yarısı. İnşaata gireceğim. Neyse gece inşaatın içine girdim. 5. kata çıktım. Her yer karanlık. İçeriden şey alacağız işte tornavida, pense, matkap gibi şeyler. İçeriye girdim. İçeride baktım bir tane böyle siyah yüzü kıllı maymun gibi bir şey. Tüylü bir şey böyle. 2 metre var. Üzerime doğru geliyor. Hemen orada bir afalladım. Tabii öncesinden biz bayağı okuyorduk yani. Daha öncesinden de bu cin davetlerimiz vardı. Ben onu görünce çok orada bir heyecan yaptım. Niye heyecan yaptım? İnşaatın her tarafı açık. Hani karanlık yani bir kaçarsan düşersin. Hemen orada Ayetel Kürsü aklıma geldi. Ayetel Kürsü'yü okumaya başladım. Tam ben okuyorum Ayetel Kürsü'yü, o da okumaya başladı. İkimiz de aynı anda okuyoruz. Ben Ayetel Kürsü'yü okuyorum, o da okuyor. En son üzerime geldi bir baktım böyle bir duman şeklinde kayboldu. En son okudum Aziz, bitti. Orada duman oldu. Tabii yaşımız ufaktı. Ben şeyleri almadan yarı yamalak takımları Tavana kuvvet. Tavana kuvvet yani, yalan olmasın. Böyle bir anımız oldu. Ayetel Kürsü çok güçlü. Kesinlikle.
Birazdan başlayacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz belki başınızı ağrıttık. Mumları yakacağız. Köşede bir tılsım yapacağız. Her zamanki gibi. Çünkü kapalı yerdeyiz. Normal davete ben başlarsam, okursam gelir şuradan buradan çıkar, dokunmalar olur. Ciddi sıkıntı verebilir. O yüzden tılsım yapıyoruz ki açık alanda da tılsım yapmamızın sebebi yine aynı şekilde sağdan soldan görünüp kaybolmasın, onunla net konuşalım diye tılsım yapıyoruz. Tılsımı köşeye yapacağım her zamanki gibi. Bakalım, Headley'i gerçekten çok merak ediyorum. Yıllardır duyuyoruz. Üzerinde yeni çalışmaya başladık. Bu cin davetlerinde küçük bir püf noktası öğrendik. Eğer öyle bir cin varsa, ismi de Headley ise, bir şehir efsanesi değilse, ki %100 değildir çünkü babaanneniz de kendisi de görmüş. Kendisi gelir inşallah. İnşallah. Bakalım nasıl bir cin, gerçekten merak ediyoruz. Babaannemin anlattığına göre yüzü kapkara, iri yarı, acayip bir şey, müthiş bir şey. Çok korkunç gözleri, bakışları olan bir cin. Bir gün üzüm bağında yatarken gece bekçilik yapma gibi olsun diye, hani üzüme hırsızlar gelmesin diye o zamanlar bağda gece yatarlarmış. Babaannem çalıları böyle dizmişler yere, onun üstüne yatağını sermiş. Çalılar yüksek, yılan falan gelmesin diye, yaz ayı, üzüm sıcakları var. Uzanmış, battaniyeyi çekmiş, gece ayaz olur, yaz da olsa. Üzerine çekmiş, bakmış birileri çekiyor böyle alttan battaniyeyi, biri gülüyorlar böyle, küçük çocuk gülümsemeleri. Gülen çocuklar böyle, ayağının ucunda. 7-8 tane çocuk. Siz kimsiniz demiş. Bunlar gülüşüyorlar, birbirine bakarak gülüşüyorlar. Babaannem de saf kalbiyle, temiz kalbiyle demiş ki herhalde köyün genç çocukları. Ben demiş kalkar şimdi sabah demiş, bilirim size ne yapacağımı. Babanıza söyleyeceğim sizi. O sırada çocuklar kaybolmuş. Headley gelmiş oraya. Headley ile karşılaşmış babaannem. Orada bir konuşma gibi bir şey geçmiş. Tam hatırlayamıyorum. Babaannemiz anlattığı zaman bir şeyler söylemişti. Orada kaybolmuş Headley. Babaannem orada o çocukların gerçek değil de cin olduklarını Headley'i görünce anlamış. Fazla uzatmadan davete başlayalım Ahmetciğim. Olur Aziz'cim. Gerçekten heyecanlıyız. Evet. Headley ile karşılaşacağız. Heyecan var. Gerçekten heyecanlıyım. Çok heyecan var. Bir efsaneyle karşılaşacağız. Abim bir de biraz içimi yaktı. Hani kafir bir de üzülüyor ya hani genç kıza. Evet. Hani kafir de olsa ben üzüldüm hani Headley'e. Hı hı. Nasıl bir cindir çok merak ettim. Aynen öyle. Bakalım nasıl bir şey gelecek. İnsan heyecanlanıyor ister istemez. Bir mumumuz var. Bunu masamıza yakalım. İsmini anlat mı bilmiyorum ama fena bir baş ağrısı geldi abi. Onu yaptım diye mi acaba? Bunun kokusundan olabilir Hüseyin. Bunun yoğun bir kokusu var. Cinlerin sevmediği bir koku bu. Evet. Cinler bu kokudan iğrenirler. Bir ses duydun mu? Duydum. Bir ses geldi ama ben de duydum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz okuma yaptık ya az önce, onun etkisi olabilir. İlla ki küçük, irili, ufaklı cinler vardır buralarda. Korunma duasının daha etkilisi abdesttir arkadaşlar. Abdestli olalım. En büyük korunma abdesttir. Evet arkadaşlar, kesinlikle. Korunmayı taktığınız zaman abdestsiz olursanız
şey olur, eksik kalır. Abdest Kesinlikle. olursa Eksiklik olur. aynen öyle. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tılsıma başlayacağım ben tılsımı. Bir de davet yapacağım. İnşallah Hedley gelir. Efsaneyle karşılaşacağız. İnşallah.
Evet, işlemi tamam. Bakalım neyle karşılaşacağız. Davet duası tamam arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz. Gerçekten merak ediyorum. Etleri. Evet, merak ediyoruz. Nasıl bir şey gelecek? Şuradan bir ses geliyor daha. Ne sesi var mı? Var, bir şeyler var. La ilahe illallah. Eğer geldiysen bizimle konuş. Davet dışı gelen bir cin varsa bizimle konuşsun. Var, bir şeyler var. Bir şeyler var Aziz. Dediğim gibi sıkıntı olursa hemen onu değen yere sürersiniz böyle. Aman yanmasın. Geldiği an Hüseyin, sen al istersen kucağına. Alayım abi. Gelirse al istersen şimdi. Zaten gelir inşallah diyorlar. Çoktan gelmesi lazım Ahmet. Allah Allah. Biraz gecikti sanki. Gelecek mi acaba ya? Oralar. Belli olmaz. Arkadaşlar yaklaşık 20 dakikadan fazla oldu. Daha gelmedi. Işığı biraz daha kıstık. Işıktan kaynaklı da olabilir diye düşündük. Ben bir daha bir işlem yaptım. Hala bekliyoruz. Bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Panik yapma Hüseyin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz. La ilahe Euzubillahimineşşeytanirracim. illallah. Deme üstüme. La ilahe illallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleykümselam rahmetullahi ve berekatuhu. La ilahe illallah. Aziz bu ne? Gelmez Hüseyin. Bismillahirrahmanirrahim. Panik yapmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Sakin olun arkadaşlar. Hoş geldin. Öncelikle davetimize icabet ettiğin için teşekkür ederiz. Selam verdiğine göre Müslümansın. Allah razı olsun senden. İsmin Hedley mi? Senin hikayelerini çok duyduk. Seninle ilgili çok şey duyduk. Seni yani tanıyoruz diyebiliriz. Babaannemiz çok anlatırdı, senden bahsederdi.
Sana bir şey soracağız Hedley. 1965-70'lerde ticaret taraflarında biliyor musun Hafiz? Ha. Oralarda bir kızla ilgili bir hikaye anlatırdı babaannemiz. 4 duvar kapalı bir yerde 7 yıl bir kızla kalmışsınız. Doğru mu? Maalesef doğru. Peki bunun sebebi nedir? Neden 7 yıl boyunca orada o kıza zulmettiniz orada? Orası kötücüler için özel bir yerdi. Ben de onlardan biriydim. Peki o 4 duvarın amacı nedir? Orası neden inşa edildi ve kim inşa etti o binayı? 4 duvarlı olan o yeri. Buna cevap verirsem beni yok ederler. Senden başka cinler peki var mıydı orada? Evet, yüzlercesi vardı. Ve şu an tehdit altındayım. Ne oldu Hüseyin? Onu sür Ahmet Hüseyin'in başına sür. Başım ağrıyor abi. Sür yüzüne böyle sür Hüseyin'in Ahmet. Geçti mi Hüseyin? Yoğun bir enerji var arkadaşlar. Gerçekten zorlanıyoruz şu an. Oo, Aziz enerji. İyi misiniz? Aziz. Biraz müsaade eder misin Hedley? Aziz ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Oo, Aziz. İyi misiniz? Ne yapıyor bu Aziz? Hüseyin, Ahmet. İyiyim abi. La ilahe illallah. Yoğun enerji var burada. La ilahe illallah. Zorlanacaksanız bitirelim. Aziz yok abi. İyisiniz değil mi? Hüseyin, İyiyim abi. iyisin. İyiyiz. Müsaade edin dedim ya, gitti gelir birazdan. Buralarda bir yerde var. Bak bir sesler de var burada. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hedley Müslümanmış. Müslüman olmuş daha doğrusu. Gelince ona güzel şeyler soralım. Bakalım Kaşmara'yı tanıyor mu? Evet. Nasıl Müslüman olmuş? Bir bakalım. İyi misin Hüseyin? Çok kötü bir enerji. Yoğun enerjiden evet. Çok fena bir enerji. Çok ağır bir enerji arkadaşlar. Şu an biraz yakınız. O yüzden kapalı yerlerde. Duydunuz mu? Burada Hedley'nin dışında bir cin varsa bizimle konuşabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Kimsin sen? Kim Aziz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ses çıkarıp gitti. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Hüseyin, o bir Müslüman cin. Zarar gelmez Hedley'den. Hedley, kelime-i şehadet getirir misin? Müslüman olduğunu tam anlayalım. Allah razı olsun senden Hedley. Maşallah. Hedley özür dilerim. Peki nasıl Müslüman oldun? Bize anlatır mısın? Bir gün Nakşibendilerden bir dervişle tanıştım. Bana İslam'ı anlattı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anlattı. Tereddütsüz Müslüman oldum. Rabbim mübarek etsin Hedley. Maşallah. Sen bir şey soracaktın Ahmet.
az bir şey geri çıkabilirsiniz çünkü yoğun bir enerji var. Hedley, daha önceleri yılan kılığına girip kuzu sesi çıkardığın doğru mu? Müslüman olmadan önce. Daha önce yapıyorum. Sen Müslüman olduktan sonra Hedley tüm günahlarını Rabbim affeyledi inşallah. Bütün günahlarını Allah affeder inşallah. Müslümanlıktan önceki tüm günahlar boştur artık. Sen artık bir müminsin. Rabbim mübarek eylesin. Bizi tanıyor musun Hedley? Hadi çok fena bir enerji. Evet. Biraz müsaade istiyoruz Hedley. Yüksek bir enerji var senden gelen. Hüseyin, iyi misin? İyiyim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Okuyalım Ahmet Hüseyin'e. İyi misin Hüseyin? Ahmet istersen yer değiştir İyiyim abi. Hüseyin'le. Enerjilerim var. Aynen aynen. Sen İyiyim iyiyim abi. Sen geç Hüseyin. Yok iyiyim abi. Sen böyle geç. Enerji. Abini dinle. Enerjiyi senin direkt etkilemesin. Ahmet alışık ben olsa. Dediğim gibi bir dokunma falan az önceki o gelen ses var ya. Sıkıntı olabilir Ahmet. Bu şöyle senin yanında dursun Hüseyin. Orada dursun. Onu sürersin dokunulan yere ya da yaklaşmaz sana zaten o sende durdu mu. Tamam. Arkadaşlar okuyup üflüyoruz. Bunu yapmamızın sebebi belki bilmeyen arkadaşlar için ayet okuyup üflerseniz vücudunuza, elinizde üfleyip vücudunuza sürerseniz şifadır Allah'ın izniyle. Elinize Fatiha okuyup üfleyin, sürün. İhlas-ı Şerife, Kul Vallahu Ahad, Allahu Samed. Bunu okuyup üfleyin, sürün vücudunuza, başınıza. Ayet-el Kürsü'yü biliyorsanız okuyup sürün vücudunuza. Birebir çok iyi gelecektir. Şifadır. Allah Teala'nın bir lütfudur. Okuma böyle bu şekilde. Bir dostunuzun bir yeri ağrıyorsa okuyup üfleyin. Çok iyi gelecektir. Şükürler olsun Hedley Müslüman bir cin. Başımın ağrısı geçti abi. Geçti mi Hüseyin? Geçti abi. Çok güzel. Müslüman cinden asla zarar gelmez. Bu enerji onların elinde olmayan sebeplerle onların bir parçası, yapacak bir şey yok. Bu işle uğraştığın zaman bu enerjiye maruz kalırsın. Böyle bu şekilde. O da anladı enerjiden etkilendiğimizi. Duydun mu Ahmet? Duydum Aziz. Oo, Aziz. 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 Kramp gibi girdi. Geçti Ahmet, geçti. Dokundular Ahmet. Sonunda bana da dokundular uzun bir zamandan sonra. Ne zamandır bana dokunmamışlardı.
Çok pis dokundu ha. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Pazarda Büyük bir ihtimal efendim Hüseyin. yarıda kesebiliriz. Açılırsa. Yok Hüseyin, bakalım biraz daha bir şeyler soralım Hedli'ye. Acayip bir şey oldu abi. Allah! Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz daha gelebilirsiniz. Sıkıntı olmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldin Hedli. Kusura bakma. Biliyorsun enerjiden etkileniyoruz. Sen elle ilgili bir şey soracak mısın Ahmet? Kuyudan çıkan elle ilgili. Sor istersen. Yıllar önce bir kuyunun içerisinden kınalı bir el çıkmıştı. Yani bu sen miydin? Bir küçük çocuk korkmuştu. Anlatırlar yani bunu devamlı. Sen miydin bu? O sen miydin? Kötüsünler bu tarz şeyler yaparlar. Doğrudur. Cinlerin oyunları her zaman olur. Evet. Bizi tanıyorsun. Bizi tanıyor musun Hedli? Sizi iyi tanıyorum. Ne zamandır? Aziz istersen. Yok abi sorun yok. Şöyle şöyle. Sür Ahmet ona. İyi misin Hüseyin? Arada geliyor, gidiyor abi. Baş ağrısı. Sıkıntı yok abi, sorun yok. Ne yapalım Ahmet? Yok abi, kesmeyin. İstersen Aziz. Yerde kesmeyin. Yok abi. Allah. Yok. Tam bir şey soramadık ama Hüseyin'in ve bende de gerçekten sıkıntı oldu. Evet. Sonlandıralım o zaman. Sonra. Hedli gelsin. Hı hı. Gelebilirsin Hedli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hedli. Şu anda vücudumuzda çok ağrı var. Seninle daha sonra buluşsak olur mu? Davet yaparsak gelir misin? Her zaman olabilir. Allah razı olsun senden. Bir dahaki sefere buluşalım. Konuşuruz inşallah. Olur mu? İnşallah. Tamam Hedli. Allah'a emanet ol. Hoşça kal Hedli. Hoşça kal. Hoşça kal Hedley. İyi misiniz? İyiyim abi. Güzel. Sen iyi misin? İyiyim ben de ama Enerjisi çok fena. bunun gerçekten değişik bir enerjisi var. Çok fazla. Arkadaşlar müthiş bir enerji. Yani daha önce hiç böyle olduğumu hatırlamıyorum Ahmet. Kapalı alanda çok cin daveti yaptık. Hatta Hedley'den daha fazla yaklaştığımız oldu. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Gerçekten müthiş bir enerji. Bizi mest etti ya adeta. Evet. Gerçekten şu an mest oldum yani. O yüzden yarıda bitirdik arkadaşlar. Böyle kafaya hani nasıl diyeyim? Hani böyle bir çiviyi çakarsın ya. Hani aynı o şekilde ağrısı var. Hani çok fena bir şey. Anlatamam. Aynen öyle, aynen öyle. Hani hiç böyle yaşamamıştım. Doğru. Kusura bakmayın arkadaşlar, bu videomuz böyle oldu. İnşallah Hedley'i tekrar çağıracağız. Kendisine çok ilginç sorular soracağız. Babaannemizin anlattığı cindi. Kendisi de dediğim yerden gelen bir cin. Demek ki doğruymuş. Allah rahmet eylesin. Babaannemiz çok güzel bir insandı. Çok da görürdü, zaman zaman anlatırdı bize eski hikayelerden.
Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Son sözlerinizi alalım Ahmet. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Dar bir alanda cin daveti yapmak çok riskli. Risk gerçekten %100. Çünkü her tarafımız ağrıyor. Kesinlikle. Yoğun enerjiden dolayı dilimiz tutuldu adeta. Dilimiz ağır oldu. Söyleyeceklerim bu kadar azıcık. Sen söylemek istediğin şeyler var mı Ahmetciğim, Hüseyin'cim, izleyenlere? Benim izleyenlere buradan kucak dolusu selamlarım var. Benim için endişelenmesinler. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri seviyorum. Bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki videoda görüşelim inşallah. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.